Bir mekanı sadece duvarlar mı oluşturur? Bazen bir mekanı tanımlayan şey yalnızca duvarlar değil, bir su sesi bile olabilir. Tarih boyunca su yalnızca yaşamı değil, mimarlığı ve yerleşimleri de şekillendirmiştir. Gelin birlikte mimarlıkta su yardımıyla şekillendirilen mekanları keşfedelim. Merhaba, Pinatolya'ya hoş geldiniz. Kanalımızda mimarlığı, mekan, hafıza ve anlam kavramları üzerinden birlikte keşfediyoruz. Bu videoda ise mimarlıkta su ögesi kullanımını yakından inceleyeceğiz. İnsan hayata suyla başlar. İlk temas, ilk korunma, ilk yaşam hissi ve yaşam sona erdiğinde son yolculuğuna yine suyla hazırlanır. Bu nedenle su yalnızca bir doğal kaynak değil, insan hafızasında başlangıç ile bitiş arasında bize sessizce eşlik eden bir varlıktır. Bu güçlü ilişki nedeniyle su yalnızca yaşamı değil, mimarlığı ve yerleşimleri de şekillendirmiştir. Yerleşik hayata geçişin ardındaki temel dinamiklerden biri tarım olsa da tarımı mümkün kılan asıl kaynak sudur. Bu nedenle ilk yerleşim yerlerinin, kentlerin ve uygarlıkların su etrafında şekillenmesi bir tesadüf değildir. İlk yerleşimlerden itibaren konut alanları, kamusal mekanlar ve üretim alanları su kaynakları etrafında konumlanmıştır. Zamanla su yalnızca yaşamı sürdüren bir kaynak olmaktan çıkmış, mimari düzenin, kentsel organizasyonun ve sosyal hayatın şekillenmesinde etkin bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle mimarlık tarihinde su yalnızca bir ihtiyaç değil, yerleşimi kuran bir unsur olarak karşımıza çıkar. Tarihsel süreç boyunca su öğesi farklı mimari bağlamlarda çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Antik dönemlerde agoralar ve kamusal alanlar havuzlar etrafında kurgulanmış, Roma mimarisinde su kemerleri ve hamam yapıları kentsel altyapının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bizans ve Osmanlı mimarisinde ise avlu düzenlemeleri, çeşmeler ve şadırvanlar aracılığıyla su hem gündelik yaşamın hem de kamusal karşılaşmaların merkezinde yer almıştır. Mimarlıkta su elemanını özgün kılan başlıca unsur sahip olduğu fiziksel özelliklerdir. Rengi olmayan ancak ışığı yansıtabilen yapısı sayesinde su, çevresindeki mimari elemanları görünür kılar ve mekansal derinlik algısını artırır. Hareketli yüzeyi statik mekanlara zaman boyutu ekler. Rüzgar ve ışıkla birlikte sürekli değişerek mekanın algısal sürekliliğini dönüştürür. Bu yönüyle su, mimarlıkta sıradan bir malzemeden çok, yaşayan bir yüzey olarak değerlendirilebilir. Su ögesi, mekansal organizasyonu tanımlayan bir araç olarak da kullanılır. Bir avlunun merkezinde konumlanan havuz, yalnızca görsel bir odak oluşturmaz. Aynı zamanda dolaşımı düzenleyen, mekansal hiyerarşiyi kuran ve toplanma alanları yaratan bileşik işlevi görür. Kamusal alanlardaki çeşmeler ise mekanın yönlenmesini belirlerken sosyal etkileşim için doğal buluşma noktaları oluşturur. İklimsel koşullar da suyun mimari kullanımı üzerinde belirleyici olmuştur. Özellikle sıcak iklim bölgelerinde su ögesi avlular ve yarı açık mekanlar aracılığıyla mikroklima oluşturmak amacıyla kullanılmıştır. Buharlaşma yoluyla ortam sıcaklığını düşüren su aynı zamanda nem ve ses dengesi sağlayarak mekansal konforu artırmıştır. Mekansal deneyim açısından bakıldığında suyun varlığı kullanıcı algısını doğrudan şekillendirir. Suyun sesi, yansıması ve hareketi mekanın sertliğini yumuşatır. Görsel ve işitsel katmanlar oluşturarak mekanla kurulan ilişkiyi derinleştirir. Bu nedenle su ögesi mimari mekanlarda yalnızca fiziksel bir bileşen değil, deneyimi biçimlendiren bir tasarım unsurudur. Günümüzde mimarlıkta su ögesi kullanımı, sürdürülebilirlik ve kaynak yönetimi bağlamında yeniden değerlendirilmektedir. Tüketim odaklı yaklaşımlar yerine kontrollü, bilinçli ve anlam üreten kullanım biçimleri ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda suyun mimari tasarıma dahil edilmesi, miktarından çok mekanla kurduğu ilişki üzerinden ele alınmalıdır. Özetle su,
tasarıma rastgele eklenen bir detay değil, mekanın organizasyonunu, algısını ve kullanıcı deneyimini şekillendiren temel bir tasarım elemanıdır. Su, mimarlıkta yalnızca görülebilen bir unsur değil, hissedilen, duyulan ve mekanla kurulan ilişkiyi dönüştüren bir varlıktır. Bu nedenle mimarlıkta su ögesi kullanımı, doğal çevreyle kurulan ilişkinin en güçlü ifadelerinden biri olarak mekanın hem fiziksel hem de kavramsal boyutunu zenginleştirmeye devam etmektedir. Mekan, hafıza ve anlam üzerine düşünmeye devam etmek için Pinatolle'yi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.